Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Müjgan'ın Hobi Atölyesi'ne. Bugün sizlere çok istek alan ve sorulan reklam kol kesimini göstermek istiyorum. Ben böyle ördüm, hazırladım. Sizlere hem kesimini hem birleşmesini anlatmak istiyorum. Kolay bir kesim. Takma koldan daha rahat oturuyor. O yüzden hemen başlayalım isterseniz. Güzel oluyor, tam oturuyor. Bu sayılarda yaparsanız da tam durur. Ben yine vakit almamak adına böyle bir başladım. İlmek attım biraz. Bu şekilde. Bütün kazağın kolunu, önünü, arkasını burada öremeyeceğimiz gibi böyle kısa parçalarda göstermek istiyorum. Burası kazağımızın önü farz edelim. Yani şöyle uzunlamasına bir eni bu şekilde. Koltuğunu hemen keselim. Ben ilk başta bu reklam kol deniyor ama reklam kol da denebiliyor. Onun için koltukta tam oturması için 3 tane ilmek kesiyorum. 1 2 3 tane ilmeğimizi kestik. Sonra örüyoruz. Bu tarafta 3 tane kestik. Aynı şekilde kazağımızın, ırkamızın, süveterimizin ne yapacaksanız onun için de bu tarafta aynı şekilde tersinden, yani buradan 3 tane ilmek kesiyoruz. Ama ilmeğim benim çok az olduğu için şimdi kesmiyorum. Ben düz örüp gideceğim. Arkada aynı. Sadece ters örüyoruz. Tabii ki model koyarsanız yapacağınız modelin tersi düzü modeliniz nasılsa o şekilde uygulayabilirsiniz. Baştakini örmüyorum. Yanında bir tane örüyorum. Bazen burada 2 tane de böyle direk gibi verilebiliyor, gidebiliyor. Ama ben şimdi teklisini göstermek istiyorum. Bir taneyi örmeden aldım, yanındakini ördüm. Şimdi 3 tane ilmeği bir arada yolluyorum. 1 2 3. Bu şekilde değil. Şişimizi bu şekilde. Yani ilmeklerimizin iç tarafından, böyle değil, bu şekilde. Biraz sıkı örmüşüm galiba. 3 ilmeği bir aldım. Sonra tekrar örüyorum. Bu tarafta da aynı şekilde kesmiş farz edelim 3 ilmeği. Buradaki gibi. Baştaki 2 ilmeğin haricinde, yani onları bırakıp şimdi buradan 3 tanesini düz alıyoruz. Bu 3 taneyi düz alıyoruz. Sonra 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bu tarafta ilmeklerimizi bu taraftan alıyoruz. Bu tarafa geçince düz alıyoruz. Sayımız eksilmesin. Ben şunları tekrar göstereyim size. Sağ tarafta içten alıyoruz. Sol tarafta normal alıyoruz. 3 ilmeği bir alıyoruz. 2 tane ilmeğimizi örüyoruz. 4 sıra 4 sıra örüyoruz sonra.
Bu kenarlarda üçer ilmek kesmemizin sebebi de koltuk altına örgümüz tam oturuyor. Öbür türlü geriyor, rahatsız ediyor. Tekrar örüyoruz. Hiç bir şey yapmadan örüp gidiyoruz sadece. Düzünden de. Tersini örüyoruz. Tekrar düzüne geldik. 4 sıra ördük. Şimdi yine aynı baştakini örmüyoruz. Yanındaki bir tane ilmeği örüyoruz. Düz örüyoruz. Sonra 1, 2, 3 ilmeği. Böyle almıyoruz. Bu şekilde almıyoruz. İlmeklerimizin iç tarafından şişimizi takıp 3 ilmeği bir arada alıyoruz. Tekrar göstereyim. 1, 2, 3. Buradan 3 ilmeği bir arada alıyoruz. Sonra tekrar öbür tarafa gidesiye düz örüyoruz. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bunun üçünü bir alıyoruz. Bunu düz alıyoruz. Bir tarafta içten, bir tarafta normal alıyoruz. 1, 2. Şöyle göstereyim. Ben yaptım. Şimdi hepsini birden örmemiz çok vakit alıyor. 4 sırada bir yapıyoruz. Bakın. Önce 3 taneyi kestim. Sonra 3 ilmeği bir. Bu 3 taneyi hepsini bir anda kesmedim. Bir kestim. Yanındakini kestim. Öyle 3 ilmek kestim. Bir sıra gittim geldim. 3 ilmeği bir arada aldım. 4 sıra ördüm. 3 ilmeği. Bu şekilde ilmeklerimiz azalıp bitesiye kadar, yani 5 ilmek kalasıya kadar kesiyoruz. Bu tarafta da normal olarak düz ördük yani. Burada tersinden kestim. Bir sıra gittim geldim. Hemen burada 2 ilmek bıraktım. 3 tane ilmeği kestim. Aynı şekilde 4 sırada bir yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Kollarda da aynı işlem. Bu bedenimizin ön tarafı. Şu tarafı bedenimiz. Şöyle tabii arası biraz daha bunun böyle fazla olması gerekiyor. Karşılıklı iki taraf. Burası örgüsü. Yaka da yapacaksanız eğer, yakayı da açık isterseniz böyle birazcık şöyle 5-6 tane kesmeden, yani burası toplam mesela 15 tane kesmiş olduk. 5 tane falan kesmeden yakayı verebilirsiniz. Yuvarlak olabilir, kare yaka olabilir. Yeter ki omuzlarımızda 5 ilmek kalsın. 5 de olabilir, alt da olabilir. 5 diyorum ama ipin inceliği, kalınlığı fark ediyor tabii ki. İlmek sayınız fark ediyor. Buranın uzunluğu da yani 25 santim falan yeterli oluyor yetişkinler için. Kolda da aynı işlem. Aynı işlemi yapıyoruz. Bu da kol. Bakın şöyle göstereyim. Karşılıklı burada kestim. Burada da kolda da 3 ilmek kaldı. 5 ilmek, pardon, 3 diyorum. Ortası en sonuncuyu, üçünü bir aldık. İki taraftan da kesip üçünü bir aldık, bitiriyoruz. 5 ilmek. Yani şöyle diktiğimiz zaman
Şurası bedeni, burası kolu. Bu buraya dikilecek. Kimisi buraya 2 yerine 3 ilmek de atabiliyor. 1, 2, 3. O da güzel oluyor. Veya tek her sırada ikisini bir alarak tek tek kesen de oluyor. Kesilince de oluyor yani. Ama bu kesim güzel duruyor. Burada bitirelim, hatta ben tam hepsini bitirmedim. Şöyle örelim, bitirelim, dikelim, gösterelim. Baştakini örüyoruz, yanındakini. Baştakini örmeden alıyoruz, yanındakini örüyoruz. Sağ tarafta olduğu için şimdi 1, 2, 3 ilmeğimizi bir arada alıyoruz. Biraz sıkı örmüşüm de ilmekler gevşesin diye. Üç ilmeği bir arada aldık. Sağ tarafta içten alıyoruz. Sol tarafta normal kesiyoruz. Dört sıra. Dikişini de böyle son ilmeklerimizi alarak dikip gidiyoruz. Bitiminde 5-6 ilmek kalasıya kesin. Eğer kollarda ilmeğiniz fazla az kaldıysa, çünkü kol ve beden ilmek sayıları farklı olduğu için son 2-3 taneyi 2-2 kesebilirsiniz. Tamam, dikilmiş oldu. Şimdi şöyle anlatalım. Bakın, burası bedenimiz. Bu taraf beden. Burası da kolumuz. Burası koltuk oyuntumuz. Kestiğimiz yer. Burası hem muntazam duruyor. Yani böyle kolu kasmıyor direkt kestiğimiz zaman. Bu şekilde kolay bir kesim. Buradan yaka verebilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Yuvarlak yaka, kare yaka, V yaka, nasıl isterseniz. Omuzlarımız, burası zaten kol boyu omuz olarak gidiyor. Bu şekilde videomuz. İstediğiniz herhangi bir video olursa bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.